Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Yeni konu, yeni parça, yeni video. Mouth of Sauron. Sauron'un sesi veya ağzı. Nasıl adlandırmak isterseniz size ait orası. Güzel bir parça, ender bir parça, zor bulunan bir parça. Neden? Çünkü yine Tolkien evreninin bitmemiş hikayelerinden birinin temsilcisi. Şimdi Ungoliath'tan tutun işte Ankalagon'a bence Sauron'un sesi de bir şekilde bu grubun içinde. 4000 limitli bir parça olmasına rağmen zor buluyorsunuz çünkü ilgi çekiyor. İnsanlar bu parçaya sahip olmak istiyorlar, koleksiyonerlerse alıyorlar ve tutuyorlar. O yüzden piyasada çok dönmüyor. Ben videoyu yaparken eBay'de yoktu. Amazon'da zaten hiç görmedim. Şimdi önce bir parçayı tanıyacağız. Sonra bir hikaye dinleyeceğiz. Kendisiyle ilgili elimizdeki bilgilerden oluşmuş bir hikaye. Daha sonra da ben 10 numara 5 yıldız bir teori atacağım ortalığa. Merak eden umarım o bölüme kadar seyretmeyi de başarır diye umut ediyorum. Çok bilemeyeceğim. Ben yine de devam edeceğim. Hayır vaka. Evet şimdi hemen parçayı bir bakalım nedir ne değildir. 2004 yılında Sideshow Collectibles Weta Workshop ortak etiketiyle piyasaya çıkıyor. Piyasaya sürüldüğünde dediğim gibi 4000 limitli aslında bir büst için yoğun, çok. Bu tür karakterleri daha az yaparlar. Çabuk bitsin, zor bulunsun diye. Ama buna rağmen yine bulunamayanlar arasında. Steve Unwin ve Jamie Baswarick, ikinci isim, çok duyduğunuz bir isim, çalışıyorlar, pozluyorlar. Baz alınan Peter Jackson'ın Kralın Dönüşü'ndeki filmdeki o Sauron'un sesi. Net. Görünen olur. Ona bakıp yapılıyor. Bir ara bir Rankin Bass animasyon filminde de ekrana taşınmış bir karakter. Orada biraz daha farklı gözüküyor. Zaten birçok yerde karşılaştığınız veya karşılaşabileceğiniz bir karakterden bahsediyoruz. Bir Numenor, bir kara Numenor'dan bahsediyoruz. Kendisi parçayla ilgili hikayemiz buraya kadar. 2004 yılı 4000 limitli Sideshow Weta klasik. 1205 numaralısı da bende. Şimdi farklı bir açıdan bir de hikayesine bakalım istiyorum. Bir bakalım hikayesi nedir? Öncelikle kendisi Sauron'un en fanatik hizmetkarı. Temsilcisi, aynı zamanda da mesajlarını ileten karakter. Sauron'la hizmetkarları arasında birebir diyalog kurabilen ender isimlerden birisi. İsim derken bu Sauron'un sesi veya ağzı ifadesinde kendisine veriyor. Öyle çağrılmak istiyor ve sadece bu yüzden o kadar uzun zaman geçiriyor ki onun emrinde, Sauron'un emrinde artık kendi orijinal ismini de unutuyor. Numenor, bir kara Numenor, yani Sauron'a tapınanlar grubundan, aynı zamanda ırk olarak karışmamış Numenorlardan olduğu söyleniyor. Asil gruptan, yönetici kısmından. Öyle bir iddia var. Kendisi belli zamanlar ve belli süreçlerde Barad-dûr'un tam ifade Lieutenant diye geçiyor. Aslında baktığınızda bizde teğmene veya benzeri bir anlama gelmesi çok yaygındır. Bunu birçok kez biz kaptan falan gibi bir şey diye çeviririz. Ancak bunun üçüncü bir anlamı daha vardır. Bir mekanı asıl yetkili yokken yöneten kişiye de Lieutenant diyorlar. Yani Sauron başka işle meşgul, Barad-dûr'un veya işte Mordor'da yönetici bu arkadaş. O hemen hemen Barad-dûr'un dikilmesi yani inşa edilmesinden beri Sauron'un takipçisi, hizmetkarı. O yüzden de o Morannon savaşı sırasında 1000 yaş üzerinde olduğu gibi bir varsayım var. İddialar bu yönde. Kendisinin bir ismi daha var. Mordu diyorlar. Siyah gece veya siyah karanlık, Black Darkness veya Black Night gibi bir ifade geçiyor Mordu'nun anlamı olarak. O da ikinci bir hitap şekli bu karaktere. Pure
Hani yani böyle tertemiz 10 numara 5 yıldız kötü bir karakterden bahsediyoruz. Kendisinin içinde öyle çok fazla iyilik ışığı kalmamış durumda. Genel yapı itibariyle zaten belki de Sauron'la birebir diyalog kurabilen ender hizmetkarlarından biri olmasının sebebi de bu. Hemen hemen hiçbir ikilem yok içinde. Dümdüz. O kadar net ki. Daha sonrasında ne yapıyoruz? Bu abi nerede gördük? Morannon Savaşı'na çıkıyor ve Batı'nın güçleri, kuvvetleri, ordusuyla diyaloğa giren, onlarla anlaşmaya çalışan Sauron'un mesajını onlara ileten karakter bu arkadaş. Evet, sonuçta o Morannon Savaşı'nda o kara kapıların önündeyken ne yapıyor? Geliyor ve ön plana çıkan karakterlerle diyalog kuruyor Sauron'un mesajlarını iletmek için. Öncelikle kendisini bir temsilci, bir elçi olduğunu söyleyip zarar verilmemesini istiyor. Çünkü her ne kadar Aragorn'un krallık iddialarını duyduğunda umursamayıp onu çok sallamamış gibi gözükse dahi Aragorn onu biraz ürkütüyor. Ve bu noktada Gandalf'ın bu isteğini kabul etmesiyle beraber Gandalf o grubun sözcüsüymüş gibi kabul edip onunla bir diyalog kurmaya başlıyor. Ve ona Sem'in kılıcını, bir adet elf broşu olan gri o ünlü pelerinlerden gösteriyor ve daha sonra Frodo'nun giydiği o mithril zırhı gösteriyor. Ve küçük casuslarının hayatının onların davranışlarına göre şekilleneceğini gruba belirtiyor. Ve daha sonra Sauron'un bu gelen güruh diyor. Güruh ve onların hayallere dalmış, aldatılmış ortakları olarak adlandırıyor. Bu grubun üzerinde Sauron'un isteklerinin ne olduğunu dile getirip onlara iletiyor. Nedir bu? Doğal olarak ordu Anduin Nehri'nin öbür yakasına geri çekilecek diyor. Batıda kalan topraklar Rohan geçtiğine kadar silahsızlandırılacak ve Sauron'a vergi ödeyecekler. Anduin'in doğusunda kalan topraklar zaten net Sauron'da, aynı zamanda Isengard'ın tekrar inşa edilmesini istediğini söylüyor. Ve bu inşaata yardım edenlerin de kendi iç işlerinde bağımsız olacaklarını söylüyor. Yani hani inşaata eleman gönderiyorsunuz, iç işleri serbest, dış işleri hep Sauron'da. Ve o Isengard'ın inşaatından sonra da oraya Sauron'un öngördüğü Saruman'dan daha güvenilir olabilecek bir yönetici atanması koşulunu koyuyor. Kim o yönetici? Tabii ki kendisi. Evet, doğal olarak bu istekleri kabul görmüyor. Gandalf onu reddediyor ve hikayede sinema filminin aksine dönüyor, sinirleniyor, dönüyor, o kara kapılardan geçiyor ve görmüyoruz. Şimdi biz bu karakteri filmlerde nerede gördük? Ama önce bir oraya bir bakalım isterim. Öncelikle Peter Jackson'ın üçlemesinde o muhteşem Yüzüklerin Efendisi filminde Kralın Dönüşü'nün uzatılmış versiyonda var. Geliyor, kapıdan çıkıyor, derdini anlatıyor ve en sonunda Aragorn sinirlenip onun kafasını uçuruyor. Kitaptan farklı, biraz daha sinemaya doğru meyillenmiş, seyirci yakalamak için yapılmış değişikliklerden birisi gene. Kaskın üzerinde filmde Lamengortaur yazıyor. Evet, korku veren iğrençliğin sesi gibi bir anlamı var bunun. Yani Türkçe çevirmek için zor bir ifade orada. Aynı zamanda filmde etkileyiciliği artsın diye ağzını dijital bir şekilde büyütüyorlar. O çirkin yapıyı biraz daha değiştiriyor. Bu arada o çirkinliğin sebebi de aslında tasarım ekibi ilk başta bir kask düşünüyor ki o kaskta oyuncunun ağzı kapanmayacak şekilde açık kalacak. Öyle bir tasarım yapıyor ama bu sefer de oynayan oyuncu, ki şu an adını unuttum ama Mad Max'te falan vardı, başarılı bir hatırlayamıyorum. Oyuncunun ağzı açık kalacak şekilde bir sistem geliştiriyorlar. Ancak doğal olarak bu şekilde rol yapamadığı için öbür versiyona, yani bizim gördüğümüz o çirkin ağız yapısına, çürümüş ağız yapısına geri dönüyorlar. Bunun sebebi de Sauron'un sesinin veya ağzının onun o kendi cümlelerini kuruyor ve o cümlelerin içindeki kötülük o kadar kuvvetli ki ağzı çürüyor, yaralar açılıyor. O çirkin görüntüye geliyor. Bunu fikir olarak düşünüyor yaratıcı ekip. Bence çok da başarılı bir detay oluşturmuş
bulunuyorlar bir şekilde. Ve gördüğümüz karakter filmdeki yerini alıyor. Orada atın şekli de çok başarılıydı. Yani bindiği at inanılmaz efsaneydi. Yani hikayede anlatılan gibi değildi ama ona çok yakın bir çizgisi vardı. Bence Yüzük Tayfaları'nın atları da çok başarılıydı. Daha sonra nerede görüyoruz kendisini? Rankin Bass'ın bu anime filminde yine çıkıyor bir şekilde. Orada da Kralın Dönüşü'nde mevcut. Ayrıca Mind's Eye ve BBC'nin yaptığı radyo canlandırmalarında da bu karakteri seslendiriyorlar. Bu şekilde de sinema perdesine taşınıyor Sauron'un sesi veya radyoya. Şimdi son bölümde ben bir de kendimin bir teorisi var. Onu anlatıp hikayesini kapatacağım. Evet, şimdi gelelim benim kendimce eğlendiğim bölüme. Şimdi Tolkien sonuçta mit yaratmayı, boşluk bırakmayı, merakı teşvik eden bir yazarmış. O yüzden de hikayelerinde bazen konuşup sonuca varamadığınız detaylar var. Birçok yerde bunu kullanıyor baktığınızda ve çok da iyi yapıyor bunu. Yani tartışmaya çok açık bırakıyor o bölgeleri. Bazı noktalara inanılmaz derecede solid, böyle birbirine yapışık bir şekilde devam ederken bazı yerlerde parçaları birbirine oturtmak için hayal gücünüzü kullanıyorsunuz ve konuyu tartışmanız bitmiyor. Sonsuza kadar tartışabilirsiniz ama tek bir gerçeği, tek bir doğrusu olmuyor. Matematik kuruyorsunuz ama yine de ortada sağlama yapacak bir bilgi yok. Burada da ben şöyle bir şey hayal ettim. Belki vardır bu arada. Ben çok fazla takip ettiğim bir konu değil. Yani girip acaba ne demişler, acaba ne oluyor gibilerinden de birkaç tane izlediğim yer var. Oralar hoşuma gidiyor. O noktalardan hani oralarda denk gelmedim. Belki vardır. Belki bunu ilk sen düşünmedin kardeşim. Vardı diyen olabilir. Çok bir fikrim yok. O yüzden de açıklamayı yapmadan önce böyle bir girizgah yapayım. İşimi sağlam alayım istedim. Çünkü sonra bir sürü şey oluyor. Evet. Noktada iddiam şudur. Bence bu Gondor'un son kralı olan Eärnur iyi bir savaşçı, kuvvetli bir karakter ve ondan sonra biliyorsunuz Vekil Harç dönemi başlıyor. Son kral o. Eärnur. Bir kaybolma durumu var bunun. Nedir? Bu zamanda Cadı Kral'a ciddi zorluklar çıkartan çok ultra böyle yetenekli, kuvvetli bir savaşçı. Biraz böyle kanı hızlı kaynayanlardan. Cadı Kral'a da ciddi sorunlar çıkartıyor. En son bir duello, bir kışkırtma geldiğinde yanına az bir güçle beraber alıp, yani az bir adam alıyor ve Zartanak Minas Morgul'a gidiyor. Kapışacak Cadı Kral'la. Adam iddialı demek, güvendiği bir şey var. Ancak ortadan kayboluyor. Dediğim gibi Vekil Harç süreci başlıyor bu olaydan sonra. Bence Tolkien'in o mit gruplarının içinde bu abimizin, bu karakterin Eärnur olma şansı çok yüksek. Güzel de bir hikaye olur. Yani Sauron'un aslına bakarsanız o üçkağıtçı yapısına veya o kandırmacı durumuna veya o insanların aklına rahat ya da varlıkların zihnine rahat girme yeteneğine ve karakterine uygun bir trajedi ortaya çıkartıyor. Niye? Bu arada şeyde biliyoruz, Sauron'un sesi veya ağzı dediğimiz karakterin orijinal soydan geliyor diyor. Tam ifade o. Yani orijinal bir Numenor. Asil. Üst düzey bir aile çocuğu arkadaş. Ben de o açıdan dedim ki belki kaybolan son kral, o Vekil Harç dönemini başlatan kişi belki de budur. Neden olmasın? Sadece bir teori tabii burada. Hani bir yere bağlayabiliriz, bağlayamam. Mantıklı mantıksız olabilir ama diğer verdiğim bilgiler de zaten varsayımdı. Yaşından tutun, işte isimler, yaşadıklarından tutun birçok şeye kadar. Bilinen tek şey Barad-dûr kurulduğundan beridir Sauron'un hizmetkarı deniyor. Ama o da çok böyle hani net mi? Bence o kadar değil. O yüzden ben bir Eärnur havası kendisinde görüyorum ama olabilir de olmayabilir de, hiçbir fikrim yok. Bu şekilde videoyu kapatmak istiyorum. Bu trajedinin Tolkien'in o mitik sorular yaratma bölümüne yakışacağını da söylüyorum. Bu şekilde videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Smeagol Evi'nden herkese hoşça kalın diyorum. Kanala üye olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.